Mortal Kombat 1992 yılında arcade salonlarda yayımlanan ve büyük ilgi gören bir dövüş oyunu olarak başlamıştı. Ed Boon ve John Tobias tarafından tasarlanan oyun o günden bu yana birçok platformda onlarca devam oyunu ile genişlemişti. Seri dünya çapında bir kült bir fenomen haline gelmiştir ve dövüş oyunları arasında benzersiz bir konuma sahiptir. Mortal Kombat'ın özgün dövüş mekaniği, dikkat çekici karakterleri ve etkileyici hikayesi onu diğer dövüş oyunlarından ayıran en önemli özelliklerdir. Ekranda gördüğünüz listede tüm Mortal Kombat oyunları kronolojik sıra ile gösterilmiştir. Her şeyden önce çok uzak bir geçmişte tüm evrende sadece 3 varlık bulunmaktaydı. Tanrılar, Titanlar ve One Being. Bu üç varlık arasında One Being, tanrıların ve titanların enerjilerini emerek hayatta kalıyor ve onları yavaş yavaş yok ediyordu. Ondan kurtulmak isteyen tanrılar One Being'e karşı ayaklandılar ve büyük bir savaş başladı. Tanrılar 6 tılsımdan oluşan ilahi bir silah olan Kamidogu'yu yarattı ve bunu One Being'e karşı kullandı. Bu savaşın kaybedeni One Being oldu ve savaş sırasında bir titan hariç bütün titanlar yok oldu. One Being parçalara ayrıldı. Bu yenilgiye rağmen One Being'in bilinci var olmaya devam etti. Artık sadece tanrılar ve varlığını sürdürmeyi başarabilen bir titan kalmıştır. 6 parçadan oluşan Kamido'nun her bir parçası içerisinde bir alemi barındırıyordu. 6 parçanın dışında diğer tüm parçalarla bağlantısı olan ve en güçlü parçalardan olan bir tane amulet daha vardı. Bu 6 parçanın özünden oluşan 6 alemin isimleri şu şekildedir: Earth Realm, dünya diyebileceğimiz bu gezegen içinde bulundurduğu enerji yüzünden birçok defa istilacıların hedefi haline gelmiştir. Netherrealm, Mortal Kombat evreninde cehennem ile benzer olan bir krallıktır. Chaos Realm, adından da anlaşılacağı üzere kaosun hakim olduğu, anarşinin hüküm sürdüğü evrenlerden biridir. Bir yönetim biçimi yoktur. Outworld, fetih edilen ve birleştirilen birçok alemden oluşan, genellikle savaş ve vahşiliğin hüküm sürdüğü bir yerdir. Order Realm, Chaos Realm'in tam zıttı olan bu diyarda yasalar ve düzen her şeyin üzerindedir. Medeni ve oldukça gelişmiş bir şehirleşme yapısı var. Edenia, dünya benzeri olan bu evrende bereket ve sakinlik hakimdir. Feodal monarşi şeklinde bir yönetime sahip ve halkının uzun yaşadığı biliniyor. Bunların dışında daha küçük yapıda bulunan alt evrenler de var. Zaman içinde yaşlı tanrılar Outworld'un bir gün alemlere ciddi bir tehdit oluşturacağının farkındaydılar. Tanrılar evrenlere müdahale etmek istemiyorlardı ama kaosun hakim olmasına da izin veremezlerdi. Bu nedenle evrenleri denetim altında tutmak için kutsal bir yarışma düzenlemeye karar verdiler. 500 yıl süren hazırlıktan sonra her 50 yılda bir yapılacak olan turnuva ortaya çıkmış oldu. Bu turnuva için bazı kurallar getirildi. Bu kurallara göre turnuvanın şampiyonu 50 yıl boyunca yaşlanmayacaktı. Ta ki diğer turnuva başlayana kadar. Meydan okuma sonrasında geri çekilmek bir seçenek değildi. Turnuva sırasında, öncesinde ve sonrasında dövüş maçı dışında saldırmak yasaktı ve cezasını tanrılar verecekti. 10 turnuvayı üst üste kazanan evren, yenilen evreni işgal etmeye hak kazanacaktı. Tüm bu kurallar ve düzenlemeler neticesinde bilinen adıyla Mortal Kombat turnuvası başlamış oldu. Tanrısal savaşların bitiminden çok uzun zaman sonra Outworld'un topraklarında yaşayan ve sahip oldukları özellikleriyle tanrıların çocukları sayılan bir ırk ortaya çıkmıştı. Bu ırk sürüngenler sınıfında olan ve oldukça büyük güçlere sahip ejderhalardı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı ejderhalar topraklarını terk ettiler. Bir tanesi hariç. Dış Dünya İmparatoru Ejderha Onaga. Diğer ejderhaların aksine Onaga gitmek yerine topraklarında kalıp çok daha güçlü olmak ve dış dünyanın hakimi olmak istedi. Onaga'dan önce dış dünyada sürekli devam eden bir kaos ve krallıkların güç mücadelesi hakimdi. Bu kaosun ortasında Onaga dış dünyada güç birliği sağladı ve Netherrealm'ın saldırısını püskürttü. Artık Onaga ölümsüz bir orduya ve büyük bir güce sahipti. Ta ki ordu komutanı Shao Kahn tarafından ihanete uğrayıp zehirleninceye kadar. Güç hırsıyla yanıp tutuşan Shao Kahn artık dış dünyanın kralıydı. Fakat Onaga'dan sonra çıkan isyanlar tekrar bir kaos getirmiş ve dış dünya tekrar küçük krallıklara bölünüyordu. Shao Kahn tüm hızıyla birliklerini büyütüyor ve gücüne güç katıyordu. Artık tüm hazırlıklar ve güçler tamamdı. Sıra Edenia'yı ele geçirmeye gelmişti.
Şiddetli bir savaşın ardından tüm çabalarına rağmen Edenia 10 Mortal Kombat mücadelesini kaybetti. Edenia'nın üzerine ordularını salan Shao Kahn, Edenia kralı Gerald'ı öldürür. Daha sonrasında Gerald'ın karısı Sindel ile evlenerek Kitana'yı da evlatlık kabul eder. Tabi daha sonrasında kişisel koruması ve suikastçısı olması için Kitana'yı eğitir. Sindel bu evliliği kabul etmek istemez ve intihar eder. Fakat Shao Kahn onun ruhunu ölümden alır ve ruhunu hapseder. Onaga'dan sonra tahta çıkan Shao Kahn'ın tek hükümdar olma ve hakimiyet hırsı giderek büyüyordu. Elbette bu listede dünyada yer alıyordu. Saldırı hazırlıklarını bitiren Shao Kahn dünyayı fethetmek isterken Great Kung Lao engeliyle karşılaşır. İlk mücadelede yenik taraf olan Shao Kahn, ikinci savaşta Shang Tsung'un yenilmesiyle yarı ejderha olan 4 kollu Goro'yu sahneye çıkarır. Goro sadece turnuvayı kazanmakla kalmıyor, galibiyet serisini 9'a çıkararak dünyanın kaderini son turnuvaya bırakıyor. 10. turnuva Shang Tsung'un adasında gerçekleşiyor. Shao Kahn her ne kadar dünyayı ele geçirmeye çok yaklaşmış olsa da Liu Kang'in Goro'yu yenmesiyle bütün planları suya düşüyor. Shinnok, tüm tanrılar arasında içinde en fazla karanlık ve nefret barındıran tanrıydı. İçinde karşı koyamadığı ve tüm evrene hakim olma isteği onu ihanetten nefrete ve ölümlere götürdü. Hedefinde diğer tüm diyarların da elde etmek istediği ve içinde muazzam bir güç barındıran dünya vardı. Diğer tanrılar onun bu girişimini görünce dünyaya bir koruyucu gönderir ve bu kişi de hemen hemen herkesin yakından tanıdığı Raiden'dan başkası değildir. Raiden ve Shinnok arasında savaş o kadar güçlüydü ki dünya yüzyıllar boyunca karanlık bir dönem yaşadı. Raiden tüm bu savaşlar boyunca Shinnok'un sahip olduğu amulet sayesinde tüm bunları yapabildiğini fark eder. Tanrılardan amuleti ele geçirmek için yardım ister. Elder Gods'lar yardımıyla Raiden amuleti ele geçirir ve Shinnok Netherrealm'e sürgün edilir. Shinnok'un sahip olduğu amulet Kamidogu'nun 6 parçasıyla bağlantılı olan 7. parçaydı. Şeytan büyücü Quan Chi hapsedildiği Netherrealm cehenneminden kaçarken tüm dünyayı etkileyebilecek bir şey keşfeder. Bu keşif Onaga'nın ordusunu nasıl tekrar hayata getirilebileceğini anlatan yazıtlardı. Bu yazıtların gerçekleştirilebilmesi için Shang Tsung'ın yardımı gerekiyordu ve iki kötü bu noktada güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Bütün alemlerden ruh toplamaya başlayan ikili Shao Kahn'a saldırır ve onu öldürürler. Aslında ölen kişi Shao Kahn değil, onun klonudur. İkili daha sonrasında önlerindeki en büyük engel olan Liu Kang'e gizli bir saldırı yapar. Bu saldırıda Liu Kang öldürülür ve artık önlerindeki en büyük engel kalkmış olur. Bu güç sarhoşluğu iki ortağı birbirine düşürür. Shang Tsung ve Quan Chi savaşında Quan Chi amuletten aldığı güçle bu savaşın kazananı olur. Fakat bu zafer uzun sürmez. Ölümden geri dönmenin yollarını arayan Onaga, Shujinko'yu bulup Shujinko aslında bir hayduttu ve diyar diyar gezerek güçlerini geliştirmişti. Kendini Shujinko'ya kutsal bir ruh gibi gösterir ve kendisinin Damashi olduğunu söyler. Shujinko'ya kendisinin yeni Mortal Kombat turnuvasının seçilmişi olduğunu ve kendisini kanıtlaması için Kamidogu'ları bulmasını, daha sonrasında bu Kamidogu'ları Nexus denilen yere götürmesini ister. 41 yıl sonra görevleri yerine getiren Shujinko aslında Onaga için çalıştığını öğrenir. Onaga Riptide'in bedeniyle tekrardan hayata kavuşur. Shang Tsung'la arasında çıkan çatışmada Quan Chi galip çıkmıştı. Fakat zaferi fazla sürmedi. Quan Chi ve Shang Tsung güçlerini birleştirerek Onaga'ya saldırır. Bu da yeterli gelmez. Raiden'ın katılmasıyla büyük bir patlama gerçekleşir. Onaga üçüne karşı koyar ve hayatta kalmayı başarır. Onaga tüm savaşçıları ordusuna katmaya ve karşı koyanları öldürmeye başlar. Bu sırada büyük bir öfke ve nefretle dolu olan Shujinko, savaşçıların güçlerini kendine toplar ve tüm gücüyle Kamidogu'ları parçalar. Onaga'yı yenmeyi başarınca bütün kabilesinin günahlarını yanına alan ve cehennemden gelen Nightwolf ortaya çıkar. Günah emici ritüelini kullanarak Onaga'yı cehennemin derinliklerine bir daha yollar. Cehennemin derinliklerinde sonsuz yıllar boyunca işkencelere maruz kalan Shinnok'un kaderi eskiden bir şeytan olan fakat sonrasında kadim yazıtlara erişerek görünümünü değiştirebilen büyücü Quan Chi ile değişir. Quan Chi ve Shinnok güçlerini birleştirerek bütün cehennemi ele geçirirler. Fakat Shinnok hala tatmin olmamıştı ve daha fazlasını istiyordu. Quan Chi'den amuletini ister. Quan Chi amuleti ele geçirir ve Shinnok'a vermeden önce sahtesiyle değiştirir. Atağa geçen Shinnok, tanrılar dahil herkesi öldürmeye başlar. Bu savaşlar sırasında Fujin ve Raiden dünyaya kaçarak savaşçıları toplar. Yaşanan büyük bir savaşın ardından Liu Kang Shinnok'u yener ve tekrar Shinnok cehennemin derinliklerine gönderilir.
Edenya tanrısı Argus'un karısı Delia çok güçlü bir büyücü olmasının yanında geleceği görebilen kahin bir Edenyalıdır ve bu öngörülerinden biri Armageddon'un gelecek olmasıdır. Topyekün savaşın ortasında Mortal Kombat evreninin en güçlü varlıklarından biri olan Blaze, Argus'un yüzyıllar önce inşa ettiği dev bir piramidin tepesinde zamanından önce uyandırılır. Artık tüm savaşçıların tek bir amacı vardır: Blaze'e ulaşmak. Blaze'i yenmek demek, onun bütün güçlerine sahip olup evrendeki en güçlü varlıklardan biri olmak demektir. Kule boyunca bütün savaşçılar birbirini öldürmek için elinden gelen her şeyi yapar ve savaşın sonunda en tepede sadece iki kişi olur: Raiden ve Blaze'in gücünü ele geçiren Shao Kahn. Shao Kahn bu savaştan Blaze'in gücünü kullanarak hiç zorlanmadan kazanmıştı. Ölmeden saniyeler önce Raiden kendi amuletiyle geçmişe bir mesaj göndermeyi başarır: kazanmalı. Geçmişten kendisine gönderdiği mesajı gören Raiden, olayların ciddiyetini anlar ve amuletine baktığında çatlamış olduğunu görür. Bu sırada Shao Kahn dünyayı ele geçirmek için turnuva başlatmıştır ve bu turnuva dünyanın kazanmasıyla sonuçlanır. Fakat ortada hala bir sorun var: amulet çatlamaya devam etmektedir. Yenilgiden sonra Shao Kahn Shang Tsung'un kellesini ister, fakat Shang Tsung sivri dilliliğini kullanarak sonraki turnuvanın dış dünyada yapılmasına ikna eder. Böylece Sonya kaçırılarak Lin Kuei tapınağı yerle bir edilir. Dış dünyada yapılan turnuvada Kung Lao Shao Kahn tarafından öldürülür. Bunu gören Liu Kang öfkeyle Shao Kahn'ı öldürür. Fakat Quan Chi'nin büyüsüyle tekrar hayata döner. Bu esnada Smoke ve Sub-Zero küçük kardeşleri olan Kuai Liang'a ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Örmek karşısına aldığı Jax'in kollarını ondan almıştır. Sub-Zero kurtulur fakat kardeşi bir cyborg'a dönüştürülür. Scorpion Sub-Zero'yu öldürür ve Quan Chi tarafından Noob Saibot olarak tekrar hayata getirilir. Yine aynı zamanda dünyada yeniden hayata getirilen Kral Jarad'ın karısı ve Kitana'nın annesi Sindel, Raiden, Liu Kang, Sonya ve Johnny Cage hariç herkesi öldürür. Liu Kang tüm bunların nedenini Raiden olarak görür ve aralarında bir dövüş başlar. Raiden bu savaşta istemeden Liu Kang'i öldürür. Shao Kahn ve Raiden arasındaki savaşta Shao Kahn mutlak galip olacakken Elder God'lar duruma el koyar ve Shao Kahn yenilir. Cehennemde acılar ve işkencelerle geçen zamanda Shinnok planlarına devam etmektedir. Shao Kahn'ın ölümü Shinnok'un planının bir parçasıydı ve aradan geçen sadece 2 yıl sonra cehennemden tekrar kaçmayı başarır. Bu defa doğrudan amacına yönelmek için dünyanın hayat kaynağı olan Jinsei'yi zehirleyerek dünyayı yok etmek ister. Fujin ve Raiden'i yendikten sonra onları amuletine hapsetmek isterken araya Johnny Cage girer ve Shinnok amuleti düşürür. Bu fırsatı kaçırmayan Raiden, Shinnok'u kendi amuletine hapseder. Artık Outworld'un başında Kotal Kahn bulunuyordu ve amuleti ele geçiren Mileena ile iç savaş halindeydi. Bu sırada dünya güçlerinden Sonya, Kano'yu yakalar ve amuletin yerini öğrenmeye çalışırlar. İç savaşta kazanan taraf Kotal Kahn oldu ve amuleti ele geçirdi. Raiden'a karşı Cassie Cage'i rehin alır. Kotal'ın sağ kolu D'Vorah amuleti çalmayı başarır fakat o sırada Cassie ve ekibi esaretten kurtularak D'Vorah'ın amacını söyler. Jax ve Kenshi Quan Chi'yi yakalar. Bu sırada Sub-Zero planını yok eden kişinin Quan Chi olduğunu öğrenir ve Scorpion ile ittifak olur. Herkesi atlattıktan sonra Scorpion Quan Chi'nin kellesini alacağı sırada D'Vorah portaldan geçiş yapar ve Quan Chi'ye amuleti fırlatır. Quan Chi'nin kafası kopmadan saniyeler önce amulet ile temas eder ve ritüel tamamlanır. Shinnok tekrar tutsaklıktan kurtulur ve Johnny Cage'i yanına alarak Jinsei'ye gider. Gökyüzü tapınağına ulaşan Shinnok Jinsei'yi zehirlemeyi başarır. Fakat bu sırada peşinden gelen Jackie ve Takeda dirilen Liu Kang, Smoke, Kitana ve Sindel ile dövüşür. Bunu fırsat bilen Cassie Cage ve Kung Jin Jinsei bölümüne girerler. Şiddetli bir dövüşün ardından Shinnok Johnny Cage'i öldürecekken Cassie hamlesini yapar ve Shinnok yenilir. Raiden Jinsei'yi temizledikten sonra tanrıların öldürülemeyeceğini bilir fakat bu defa tüm alemlere bir mesaj niteliğinde Shinnok'un kopmuş kellesini gösterir. Burada mesaj netti: bir tanrıya bunu yapan size neler yapmaz. Shinnok'un kellesini alan ve tüm evrene sonunuz böyle olacak mesajı gönderen Raiden, dünyayı koruma hırsıyla beraber artık yarı kötü bir karaktere bürünmüş ve Dark Raiden haline almıştır. Raiden'la beraber Sonya, Cassie, Jackie cehennemi yok eder. Tüm bunlar olurken hiç ummadık bir düşman ortaya çıkar. Hayatta kalan ve Shinnok'un annesi olan son Titan Kronika. Kronika zamana hükmeden kadim titanlardan bir tanesidir ve zamanı geriye döndürerek Raiden'ın kazandığı zaman çizgisini yok etmeye çalışır. Ayrıca Kronika dirilen Liu Kang ve Kitana'yı da yanına almış, daha da güçlü olmuştur. Raiden Kronika'ya karşı Elder Gods'lardan yardım ister. Fakat aralarından yardım teklifini kabul eden sadece bir tanesi oldu. O da
Cetrion. Cetrion, Kronika'nın diğer çocuğudur. Fakat ilerleyen zamanlarda Cetrion, Raiden'a ihanet eder ve annesinin tarafına geçer. Bunlar olurken dış dünyada Kotal Khan, Shao Kahn'ın sadık hizmetkarı olan Kollektor'u infaz etmektedir. İnfaz gerçekleşeceği sırada beklenmedik bir şekilde zamanda bir yırtılma olur ve geçmişten Shao Kahn, Scarlet, Baraka, Kano, Erron Black, Jade, Raiden ve Kitana ortaya çıkar. Arenada başlayan dövüş, Dvorah'ın Shao Kahn, Baraka, Scarlet ve Kano'yu ışınlamasıyla son bulur. Evrenin her tarafında savaşlar ve kaos sürerken Kronika Raiden'ı öldürmesi için Liu Kang'i gönderir. Zorlu bir savaşın ardından kazanan Raiden olur. Tam bu sırada Raiden burada bir şey fark eder. Bu döngü yüzlerce yıldır devam ediyor. Raiden, Liu Kang'in ruhunu kurtararak ona bütün güçlerini aktarır ve artık Liu Kang, ateş tanrısı Liu Kang formunu alır. Kronika'nın karşısına dikilen Liu Kang önce Cetrion'u yener. Kronika ona karşı zamanı geri almak ister fakat Liu Kang artık tanrı sınıfında olduğu için bundan etkilenmez. Şiddetli bir savaşın ardından kazanan Liu Kang olur. Ateş tanrısı Liu Kang, Kitana ile el ele tutuşarak sıfırdan yeni bir çağ başlatır.